Evet arkadaşlar, videoyu daha kaliteli haline nasıl getirirsiniz onu göstereceğim. Bu ikinci görselimiz ve son görselimiz var. Sonra videoya geçiyoruz. Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi videonuzu nasıl renklendireceğinizi, karakterlerin nasıl öne çıkaracağınızı göstereceğim. Benim normalde ayarlarım var. Ama ben gene de şuradan kendi ayarlarımı yapmak istiyorum. Sıfırdan size de görün ki size de eğitim gibi olsun. Yani ya aslında bunları böyle burada uğraşmaya gerek yok renklendirmek için falan ama. Renklendirmek için var da kalite için topazda falan yapacaksın yani. After Effects'te de oluyor da o ikisi de şu anda benim bilgisayarımın üstünde yani biraz RAM yükseltmem lazım denedim. Sıkıntı yaratıyor. Neyse. Şimdi şu görüntüyü aldınız değil mi? En yakın alanı seçin. Orada çalışın çünkü böyle daha iyi oluyor. Burada normalde blur atarız. Çok yüksek atmayın. Mesela bazıları tutuyor bunu abi. Şu. Bunun çok bir faydası olduğunu sanmıyorum ben zaten. Şöyle bir şey yapsak oluyor. 27, 30. Ben 30'da fitim. 29 yapayım onu ben. İnce ayar olsun. Sonra buradan bir şarp atayım. Klavye sesi geliyorsa kusura bakmayın. Tam ayarlarımı yapmadım daha. Şunu alırım. Normalde pek şey yapmam ama kullanmam ama. Bak şunu şöyle 12-13'te kullanıp 10'da kullanabilirsiniz. Şunu şu ayarda. Bak şu beyazlıklar görüyorsunuz değil mi? Onu değerlendirin. Dakikamı baktım. Aralığı çekebilirsiniz. Aralığı hatta kapatabilirsiniz. Çok ışık oluyor. Olsun lan ne olacak? O zaman bunu biraz şey yapabilirim. 36'ya falan çekebilirim. Şimdi bunu çünkü benim çok var orada. Bütün videoları aynı yere yaptığım için iyice benim bilgisayar curcuna oluyor. Karışıyor falan. Sesi kapatmışım iyi. Sonra oradan telif yemeyelim diye. Çünkü sade sahne ya bu. Sesi ben müzik eklerim altına bir tane sizin için. Şimdi burası önemli değil. Burayı böyle yaparsınız. Şura böyle geldi. Görüyorsunuz böyle olması lazım. Bir tık açık yapmışım o yüzden sıkıntılı olabilir. Bakalım deneyeceğiz. Normalde 30 civarında salarım bunu. Şimdi şuradan renklendirmek için en iyi yöntem bu. Ama bunu da çok abartmayın. Çok abartırsanız da çok böyle parlamasına gerek yok yani. Ve edit de çok göz yoruyor. Göz yorunca da insanlar sıkılıyor falan filan işte. Bir sürü tantana. Yani göz yormayacak edit yaptığınızda. Bakın şu. Bak görüyor musunuz? Çok fazla yapınca böyle oluyor. Şunu biraz şöyle çekelim. Mesela 23-24'e çekeriz o zaman. Şimdi gitti. Yani o şeylere dikkat edin. Buradaki meselelere. Şurada parlıyor zaten. Bu ama şeyden değil. Bu videodan kaynaklanıyor. Bu Doktor Who'da rejenerasyon geçirirken ki videosu ki ondan en sevdiğim bölümlerden bir tanesidir. Gitmek istemiyorum dediği bölüm. Neyse. Şimdi bunu yaptınız. İşin zaten en sıkıntılı bölüm böyleydi. Sıkıntılı değil de basit aslında. Şöyle basit, hafif renklendiriyorsunuz. Kalitesini arttırıyorsunuz. Ama sonra mesele burada. Öyle şunu kullanmanıza gerek yok zaten. Ben bunu yaptım ama yapmışım yani daha önceden. Ben normalde bunu edit olarak kullanacaktım. Sonra vazgeçtim falan filan derken. Yani şöyle o zaman hadi yoğunluk kalsın böyle. Sonra ben bunları halletmişim. Ben de diyorum niye bu kadar renkli? Neyse.
Renk tonunu 2'de falan tutun. Yani ya 0 dursun ya -2 dursun ya şey. Şu biraz tabii güzel görünmesi için. Bakın şu var ya. Çok karartmanıza gerek yok biraz. Yani şu 20'lerde bile olsa olmaz. Niye biliyor musunuz? Şöyle 10 civarında bulunacak. Çünkü bu video da biraz renkli bir video olduğu için hani ondan yapıyor. Aydınlanmayı hafif 3'te tutarım mesela. Yani tabii her videoda farklı. Sizin böyle ayarlamanız gerekiyor ama önemli olan şu ikisiydi yani. Ben uğraşıyorum şu anda da siz daha kaliteli görün diye. Şimdi kontrastı çok fazla renkleri patlatmayacağız zaten. Şuradan şöyle yapıp siyahlar ki yüz hatları belli olsun yani. Önemli olan burada şu. Ya şunlar %5 civarında olsa iyidir. Şuradan ben bunu 40'ın üzerine çıkarmam. Şurayı da şöyle yaparım. Tamamdır. İlk tonunu koruyun. Çok bir faydasının olduğunu görmedim ben şimdiye kadar da zaten. Lotum yok zaten. Neyse. Sonra buraya geliyorsunuz. Burayı bir sıfırla abi. Burada ben şöyle 100 attığına göre tamam mı? Ayarlıyorsunuz çünkü bazı karakterler çok saçma duruyor. Şöyle bakalım. Sarıları çok arkadaki sarılar güzel duruyor patlayınca gerçi ama şu da olabilir ama şöyle. Şöyle çekiyormuşum. Bakalım. Tamamdır. Gerçi o sarıları biraz çekelim böyle. İnce ayar olsun. Kavisler. Onu yukarıda yaptığımız için oraya dokunmuyorsunuz. Yani normalde şuradaki ayarlar da burada olsaydı onu nasıl gösterebilirim size? Şöyle yapayım. Şimdi ben orada bir hata yaptığım için tamam mı? Ondan kaynaklanıyor. Yani şunların hepsini sıfırlayacağım. Normal videom bu abi. Biz girerken de böyle değildi ama temel açık kalabilir. Burayı da sıfırla. Her şey sıfır. Normalde şunları kapat. Şunu da yukarı çek. Şunu aşağı çek. Şunu da kapatırsan normal video bu. Şimdi size büyük ekranda göstereyim. Şunları da açtım ya. Şunları açmayacağım dur. Elim kaydı. Bak böyle oluyor. Ve gayet güzel oldu. Renkler yerine oturdu. Ha bir de bunda CapCut'ta şöyle bir özellik de var. Çok videoyu uzatmayacağım dedim ama uzattım. Şunu kapatabilirim. Nerede o? Böyle sesli mi yapmamı tercih edersiniz yoksa sessiz sadece müzikli mi yapmamı tercih edersiniz? Ona göre bir yorum yazarsanız ben de size dönüş sağlayabilirim. Kaliteyi iyileştir derseniz bakın fark var arada. Ka- o müziğin sesi geliyor. Gelmesin. Bakın bu böyle olur. Bunu da normalde güçlü yapabilirsiniz ama güçlü dursun o. Bakın. Ha şöyle bunu böyle yapınca biraz saçma geliyor olabilir size. Ama bu tarz şeyleri yapmazsanız kalite yani resmin üzerinde oynamazsanız şöyle bir sorun oluyor. Zaten telif yeme olasılığınız çok 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 yüksek oluyor. Hani orijinal sahneyi alıp koymak telif yiyorsunuz. Hiç gerek olmuyor o zaman. Mecburen oynuyorsunuz. Bak bu onun için çok iyi bir şey. Bunu kapatırsan aradaki farkı görüyorsunuz zaten bak. Açarsınız ve 10 numara 5 yıldız oldu. Hani edit için ideal. Ha, biraz tabii kenar parıltısı falan atarsanız tam iyi olur onun görüntüye. Ama onu mesela bunu direkt açtığınız zaman o zaman bozabiliyor. Sıkıntı oluyor da bu renk ayarlarını yaptığınız zaman bozmuyor.
Bak bu çok şey değil zaten. Çok fazla oynamıyor ve bu işinize yarar. Hem bunu tek açarsanız daha kaliteli olur görüntü. İkisini birlikte açarsanız ki bunu şey yapınca olmuyor. İkisini farklı hesaplıyor çünkü. Neyse şurasını anladınız. Bu kısımda bitti sayılıyor. Şu bir gelsin merak ettim ne yapacak. Ben biraz böyle oynuyorum genelde. Oynamayı da seviyorum. Şimdi ne yapacaktım ben? Edge köşeler için. Bu da şart. Genel olarak kullanımım böyledir. Videolarımı yaparken bu şekilde kullanırım. Paraltıyı çok şey yapma. Çok fazla yaparsanız yani mesela şöyle bir şey göz alır ve kimse izlemez yani şu ayarda falan kalacak. Bakayım. Tabii kullandığınız karaktere göre değişir yani bu. Neyse. Burada anlatamadığım bir şey yok diye düşünüyorum. Yani normalde bunun üzerine keskin köşeleri falan atıyorum. Derken falan daha kaliteli oluyor. Bunlar tabii böyle gözükmüyor o ayrı. Onu tek tek ayar yapmanız gerekiyor. Yani siz bilirsiniz tabii bunu. Bence tabii şöyle daha iyi. Ben genelde bunu kullanmam. Çok böyle oynayamadığım videolarda kullanırım. Ama bu video için mesela ben bu editi yaparsam büyük ihtimalle bu şekilde kullanırım. Çünkü kaliteli göründü. Çok bozmadı. Şunu kapattım. Bak çok oynamıyor yani. Bununla çok alakası yok ama bazı videolar çok bozuk oluyor. Ondan dolayı oluyor. Yani daha böyle isterseniz böyle eğitimlerimiz gelecek arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi, abone olmayı vesaire unutmayın. Genelde edit yapıyorum zaten. Ama arada bir de böyle eğitimler yapmak istiyorum. Tabii herkeste bazı ayarlar olmayabilir. Çünkü ben Pro kullandığım için o yüzden vesaire işte böyle kenara paraltısı atarsınız derken bence videonun özünden daha kaliteli oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hatta şunları bak mesela ya ben tuttum size lazım olur diye ama ben orayı sileceğim. O önemli bir şey değil o. Şöyle yapıyoruz ve aradaki farkı şöyle görüyoruz arkadaşlar. Hatta daha fazla mesela film bir de şöyle yapalım. Yaptıkça yapası geliyor insanın. Bizim birazdan edit yapmaya falan döneceğim yani. Buradan edite falan dönerim diyeceğim. Şöyle de bir atarsınız. Şuradan da vesaire. Bakayım. Nereden o? Var. Ha. Şuradan da 5-6 grain atarsınız. Şuradan da bu tarz tabi. Türkçe kullanmak iyi oluyor ya. Her şeyimi aradığım gibi öyle bulabiliyorum. Mesela üstüne de şöyle yapıyorum çok fazla göz yormasın diye. Şu ayarda bir şey oluyor. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadardı. Umarım bu video size yardımcı olur. Hani şu üsttekiler önemli değil. Bunlar öylesine daha kaliteli nasıl yaparsınız diye göstermek için yaptım. Bunları kaldırırsınız. Şu ikisi benim size göstermek istediğim bu ikisiydi. Hani daha güzel oynayabilirsiniz üzerinde. Ben taktiğini göstermek için size video çektim. Bu tarz videoların da devamını isterseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı vesaire 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 unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.